1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğine panoramik seyir terası kurulması ve turizme kazandırılması için çalışmalar başlatıldı. Hayata geçmesi planlanan panoramik seyir terasları, Asya ve Avrupa'yı içine alan, bir yandan Gelibolu Yarımadası ve Gökçeada, diğer yanda Lapseki ve Çanakkale manzarası ile macera severlere olağanüstü bir deneyim sunacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü ile 6 dakikada geçilebilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilk tabliye bloğun montajı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart 2017'de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatların montajının tamamlanmasının ardından köprünün yolunu oluşturacak tabliye bloklarının montajına bugün itibariyle başlandı. İlk tabliye bloğu, Singapur bayraklı yüzer vinç yardımıyla, Çanakkale Boğazı'nın Asya yakasındaki Lapseki ilçesinde yapımı tamamlanan 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadünün ucuna yerleştirildi. Gelibolu yakasında bulunan 365 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadünün ucuna ise ilk tabliye bloğu montajı yapılmış oldu. Köprünün yolunu oluşturacak tabliye bloklarının montajı yaz sonuna kadar tamamlanmış olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye bloğu oluşturacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlandığında, dünyanın en büyük orta açıklığına sahip Asma Köprüsü, unvanına sahip olacak. Gidiş, geliş 3 şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Vizyon 2023, önemli hedeflerinden birine ulaşacak. Taşımacılıkta süreler ve maliyetler düşecek, dış ticaretin etkinliği artacak. Projenin hizmete girmesiyle birlikte, taşıt işletme maliyetleri ve yolculuk süresi açısından kazanımlar sağlanacak. Yük taşıyan araçların ulaşım kısıtlamasının kalkmasıyla ithalat ve ihracatımızdaki zaman maliyeti azalacak. Trakya ve Batı Anadolu'daki sanayi, ticaret ve hizmet sektörleri ivme kazanacak. Daha hızlı ve daha düşük maliyetli yük taşımacılığı, üretken nüfus barındıran bu bölgelerimizin sadece ekonomik faaliyetlerini değil, sosyal bağlarını da güçlendirecek. Ulusal ve uluslararası turizm canlanacak. Avrupa ülkeleri, Balkanlar ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile ticari ilişkilerin yanı sıra kültürel etkileşim de olumlu etkilenecek. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayaklarının turizme açılmasının Türkiye ve Çanakkale turizmi için eşsiz bir fırsat olacak. Bu çalışma bölge turizmine çok önemli bir eser katarken tüm dünyada, ölmeden yapılması gereken sıra dışı bir deneyim sunacak. Dünyada bu konuda birçok örnek var. Avustralya'daki Harbour Bridge, tırmananlara eşsiz bir manzara sunuyor. Çanakkale Köprüsü de 118 metre yükseklikte Çanakkale'nin kültürel ve tarihi dokusuna uzanan bir yolculuğa çıkma fırsatı sunacak. Ülkemiz ve Çanakkale turizmi açısından çok önemli bir değer yaratacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metre 2 ayak arası açıklığı ile dünyanın bu alandaki en uzun köprüsü unvanına sahip. İnşaatı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de ilk planda yer alan tren yolu iptal edildi. Çanakkale'liler, Gelibolu-Lapseki arasında yapılacak köprü üzerinden demiryolu da geçirilmesinin şehrin önünü daha çok açacağını savunuyor. Çanakkale'li iş adamları, Ulaştırma Bakanlığı'nın talimatıyla Gelibolu ile Lapseki ilçeleri arasındaki Sütlüce ve Şekerkaya mevkilerinde planlanan Boğaz Köprüsü projesi için geliştirilen projelerde, köprü üzerinden demiryolu da geçirilmesinin şehrin önünü daha çok açacağını belirtmişti. Çanakkale ilimiz dünyadaki 5 boğazdan biri, liman şehri, Avrupa'ya yakın, yeterli iş gücüne sahip, ayrıca sanayileşmiş olan Bursa ve İzmir gibi illerimize yakın bir konumdadır. Yaşam kalitesinin yükseltilebilmesi için ilimizin öncelikle ulaşılabilirliğinin sağlanması gerektiği noktasından, hareketli ulaşım alt sistemlerinin birbirini tamamlayacak şekilde kente hizmet verecek duruma getirilmesi gerekmektedir.
Özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya karayolu trafiğinde zaman ve mesafe konusunda büyük avantajlar sağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü Çanakkale-İstanbul arasındaki mesafeyi 2,5 saate düşürecek. Özellikle Balkan coğrafyasından ve Avrupa'dan gelen araç trafiğinin öncelikli geçiş noktası olacaktır. Bunun yanı sıra birçok sektöre sağlayacağı lojistik avantajları nedeniyle önemli katkı sağlayacak. 1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlanması hedefleniyor. Proje, tarihi İpek Yolu'nu canlandırarak, Bir Kuşak Bir Yol projesi kapsamında Türkiye'nin öncülük ettiği Orta Koridor girişiminin bir parçası olarak Pekin'den Londra'ya kesintisiz bir ticaret yolu oluşturma hedefine doğrudan katkı sunacak. Projenin hizmete girmesiyle birlikte, taşıt işletme maliyetleri ve yolculuk süresi açısından kazanımlar sağlanacak. Yük taşıyan araçların ulaşım kısıtlamasının kalkmasıyla ithalat ve ihracattaki zaman maliyeti azalacak. Çanakkale, şanlı tarihine ve 21. yüzyıla yaraşır bir eser projeye kavuşacak. Çanakkale, kentin önemi ve dinamiğine uygun, estetik ve çağdaş bir asma köprü ile taçlanacak. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil eden köprü 32 bloktan oluşuyor. İlk blok montajı başlamak üzere. Köprü şantiyesinde devam eden çalışmalarla birlikte tabliyeler, itme sürme yöntemiyle yerleştirilecek. Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022 tarihinde hizmete alınması planlanıyor. Siz Çanakkale Köprüsü için ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin lojistik merkez üssü olmasından memnun musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Yerli ve milli projeler kanalımıza abone olmayı unutmayın.